Doğduğum büyüdüğüm semtte mezarlık arasında ufacık köhne bir köfteci dükkanı, hiç böyle o kadar icra bir köşede kocaman bir tanınmış bir köfteciye döndüm. Başka şubem yok. Tek şubem, yerim burası. Benim köftemin bir farklılığı yok. Herkesin kendine göre ustalığı var. Günde 300-400 kilo kıyma köfte satıyorum. Köfte, piyaz, ayran. Muhteşem üçlü. Esnaflık bitmeyecek. Büyüyeceğiz ama esnaflığı yitirmeyeceğiz. Babam bana eskiden tezgahın üzerine kıymayı koyardı. Makine yoktu o zamanlar. Yoğurarak, yumruklarımla eldivenleri takardım. Tahta kasa vardı. Tahta kasanın üzerine boyum yetmezdi. Onun üzerine çıkartırdı beni, yoğurttururdu bana. Saatlerce yoğururdum. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat yoğururdum. Yılma oğlum, yoğur derdi. Yılma. Yoğurması çok önemli derdi. Çünkü yoğurdukça onun lezzeti daha farklılaşıyor derdi. İsmim Bülent İlçe. Tarihi Merkez Efendi Köftecisinin sahibi. Babadan oğula 2. kuşağım. 44 yaşındayım. İlkokul mezunuyum. İstanbulluyum. Bu semtte, burada büyüdüm. Okumak aslında istek o kadar çok yoktu. Babamın yanında hep hafta sonları bile çalıştığım için onun yanında vakit geçirmek bana çok daha büyük zevk veriyordu. Tarihi Merkez Efendi Hazretleri, büyük bir zat kendisi. Merkez Efendi Hazretleri'ni burada doğup büyüdüğüm için ismini de buradan esinlenerek Tarihi Merkez Efendi Köftecisi olarak koymaya karar verdim. Her sabah saat 5'te uyanıyorum, 6'da dükkandayım. Çalışan personelimden, arkadaşlarımdan en önce geliyorum. Önlüğümü takıp mutfağa iniyorum. İlk başta yaptığım o. Ondan sonra yukarı çıkıp temizliğe yardım ediyorum. Ben de onlarla beraber çalışıyorum. Erken saatte geliyorum. Sabahları arkadaşlarım 9'da gelirler. Akşam 9-9.30'da da paydos ediyoruz. Doğduğum büyüdüğüm semtte mezarlık arasında ufacık köhne bir köfteci dükkanı, hiç böyle o kadar icra bir köşede kocaman bir tanınmış bir köfteciye döndüm. Babamın benim çok küçükken okula gittiğim dönemlerde o zaman sanayi sitesindeydi babamın dükkanı. Hem orada sulu yemek yapardı hem köfte yapardı. Babamın asıl mesleği aşçılıktır. Eski İstanbul döneminde hep sulu yemekçiler vardı, kebapçılar yoktu. Sonradan kebap türlerine falan dönüldü. Bir iki masalık küçük bir yerdi dükkan. Küçücük bir ocağı vardı. Ufak ufak her gün bir sıva yaparak, bir tuğla koyarak büyüttü. Ve bugünlere getirdi. Başka şubem yok. Tek şubem, yani tek merkezim, yerim burası. Çok teklifler geliyor. Ama ben büyümeye karşı değilim. Bakın, sakın beni yanlış anlamayın. Ben büyümekten yanayım. Ama yerim ve konumum ona göre değil şu an. Yavaş yavaş istiyorum ben. Yaşım daha çok genç. Hemen bir anda değil. Ortağım var. Kabul ettim. Çünkü ortaklarım daha doğrusu 2 tane ortağım var. İkisi de benim çocukluk arkadaşım. Çok sevdiğim, saydığım, onlarla beraber büyüdüğüm insanlar. Büyümek, gıda sektörüne girmek istiyorlardı. Bülent, beraber olalım, sırt sırta verelim. Daha iyi büyürüz. Bir yerin nesi var, 2 elin sesi var. Deyiminden gitmek istiyorum size. Hakikaten ortak, güzel şeydir ortaklık. Ortaklık insanı daha da büyütür. Sizin göremediğiniz bir başka şeyi ortağınız görür. Benim köftemin bir farklılığı yok. Benim sadece bana öğretilen ustalığım, el emeğim. Herkesin kendine göre ustalığı var. Önemli olan işini severek yapmak, elinin marifetinle
işini severek, bilerek yapmak. Eti iyisini aldıktan sonra getirip tezgahımıza koyuyoruz ve hazırlanışı, yoğruluşu çok önemli. Çok ciddi bir baharatım yok. Dediğim gibi en önemlisi kıymaydı. Dana ve kuzu karışık. Soğan. Soğan rende olmayacak. Çoğunlukla herkes rende yapmayı sever. Daha çabuk, daha basit diyerekten. Hayır. Rende soğanı sulandırır, acılaştırır. Rende yapılmayacak. Küçük küçük, küp küp soğan doğranacak ve ondan sonra tekrar bir satırla onu ufak ufak lime köftenin üzerine gezdirilecek. Tuz, bildiğiniz tuz. Yeterince kıymamıza tuzumuz atılacak ve kabartması için de karbonat. 2 çay kaşığı, 1 çay kaşığı kıymanın kilogramına göre atılacak. Kabartması için o da sadece. Bu kadar. Başka da bir şey koyulmuyor. Benim kıymam akşamdan gelir, hazırlanır, soğuk hava deposuna atılır. Günde 300-400 kilo kıyma, köfte satıyorum. Sabahleyin tekrar bir parti daha yoğruluyor, tezgahta arkadaşlarımla beraber baskısına hazırlanıyor. Köfte ocağı çok önemli. Köftenin pişirmesi de bir sanattır. Ocağınız fazla harlı olmayacak. Ocak fazla harlı olursa bir anlamı kalmaz. Ocağımızı sabahleyin geldik, yaktık. Mangal kömürlerimizin dünden kalan külü olur ocağın içinde. Biz onu ocağın bir kenarına çekeriz, o atılmaz. Sabahleyin gelindiğinde tekrar ocak yandığında o kızgın ateş yandıktan sonra ocak kürekle dövülür. Dövüldükten sonra o ayırdığımız külü kürekle ateşin üzerine atarız. O külü ateşin üzerine atmamızdaki sebep ocağın harlanmaması ve çabuk geçmemesi. O ateşi dinlendirir, yatırır, beklemeye alır. Bir anda harlayıp geçip gitmez, o külün görevi budur. Ufak ufak telimizle köftenin altını açarız. Gün ilerlerken altı yavaş yavaş açılarak köftemizi öyle pişiririz. Köfteyi attığımız zaman devamlı çevireceğiz. Köfte, piyaz, ayran. Muhteşem üçlü. Buna da ben de böyle dedim gene. Köftesiz piyaz olmaz, piyazsız köfte olmaz. Ve yanında da en güzel şey ayran. Ayranımı şöyle yapıyorum. Özel yoğurt getirtiyorum. Günde 10 kiloluk 10 tane yoğurt makineme döküyorum. Makinenin içine döktükten sonra güzel makine döndürmeye başlıyor. Onun içine soda ve tuz. Soda. Bakın, soda mideyi rahatlatıcı bir şeydir. Kalsiyum, mineraldir. Ve ayranla sodanın bağdaşması çok daha büyük lezzet katar ve mideye de faydalıdır. Bana şunu söylüyorlar müşterilerim, hele hafta sonu. Bülent, sende sadece köfte, piyaz var ve ayran var, içeceklerim var. Çocuğumuz hamburger istiyor. Biz de çocuğa ayak uydurmamız için mecburen sana köfteye değil, hamburger yapan, köfte yapan bir mekana gitmek zorunda kalıyoruz. Çocuğumuza ayak uydurmak zorunda kalıyoruz dediler. Ve ben de bu Instagram'larda ve buraya gelip yanımda bizzat bana söyleyerek şikayetlerini belirttikleri zaman dedim bunun galiba önüne geçmemiz lazım. Yani sırf köfte, piyaz, ayranla gidecek gibi değil yani artık bu insanlar biraz değişiklik istiyor. Haliyle beyefendinin dediği gibi çocuğuma ayak uydurmak zorundayım diyor. Çünkü hamburger habire diyor ceketime, paltonuma yapışıp ben diyor hamburger istiyorum. Biz de hanımla diyor köfte yemek istiyoruz ama mecburen diyor çocuğumuza ayak uydurup hamburger yapan bir müesseseye gidip onlar orada hamburger yerken biz köfte yiyoruz. Bu yüzden dolayı çeşitlerimi genişlettim. Hamburger koydum, patates kızartması koydum, et çeşitleri koydum. Kasap bölümüm var. Atılımlar, büyümek. Köftemde, piyazımda, içeceklerimde, ayranımda, eski usulde hiçbir zaman bir sıkıntı yok. Onlar aynen babacığımın bana bıraktığı o miras aynı lezzetle devam ediyor.
Eskiden tek çeşitli dediğim gibi köfte, sade, natural bir köfteydi. Ama istekler üzerine kaşarlı köfte, kasap köftesi bunları da koydum. Kasabım yeni. Yaklaşık 1,5-2 sene oldu. 2 sene oldu açalı. Bütün et çeşitlerimi koydum. Büfteğinden pirzolasına, kasap köftesinden kuzu şişine, lokum, dana lokum, kuzu lokum olmak üzere hamburger, patates kızartması bunların hepsini aklınıza gelecek kasaptaki bütün her şeyden sakatat olarak da koydum. Böbrek var, bunları koydum. İsteniyor ve ben de şaşırdım. Açalı 2 yıl oldu. Ve ciddi anlamda ya Bülent 3-4 tek köfte ver, 2 kalemde pirzola attırır mısın oradan? Ben bununla karşılaştım. Şaşırdım. Yeniliklere hepimizin açık olması lazım. Cuma günleri özel yaptığım kuzu fırınım var. Onun başına bilhassa ben geçerim. Ben dağıtırım. Cuma günlerine özel sadece kuzu fırın yaparım. Haftada bir sefer Cuma günü. 30-35 senedir babam haftada bir sefer dedi, bir değişiklik kuzu fırın. Her biri 801 kilo gelecek şekilde büyük et parçaları. Siyasetçiler, iş adamları şimdi gelip onlarda her cumayı iple çekiyorlar. Aman Bülent ayır, 4 tane ayır, 5 tane ayır, işte 2 tane ayır geleceğiz. Ticari hayatta her gün cebiniz dolmaz. Her gün dükkanınız müşteriyle dolmaz. Ticaret iyi günleriniz de olur, hareketli günleriniz de olur ama bir bakarsınız sandalye tepesinde oturduğunuz günler de olur. Toplam 45-50 personelim var çalışanım. Bence bir mekan açmadan önce açacakları iş neyse onu bir önce ustasından öğrenmek, ondan bir el almak. Bir dükkan, bir müessese, bir işletme yeri eğer açacaksanız işi biliyorsanız açın. İşi bilmiyorsanız açmayın. Esnaflık bitmeyecek. Büyüyeceğiz ama esnaflığı yitirmeyeceğiz, bitirmeyeceğiz.